Merhaba, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle son dönemde trend olan e-ihracat konusunu birlikte inceliyor olacağız. Özellikle e-ticaretle çok fazla karıştırılmasıyla bilinen e-ihracat konusu esasında çok da bilmediğimiz bir şey değil. Normal yurt içi ticaretimizde online alışveriş olarak yapmış olduğumuz ne varsa bunun sınır ötesi olanına da e-ihracat dememiz mümkün. En basit tanımıyla. Esasında yurt içinde dövizin yükselmesiyle beraber ihracata olan cazibe, tahsilatlardaki sıkıntılarımız, sermayesiz olarak yapılabilecek e-ticaretlerin cazibesi, bunların her birisini kümülatif değerlendirdiğimiz zaman e-ihracata ciddi bir eğilim söz konusu. Dünyadaki durumuna baktığımız zaman da 2014 yılı verilerine göre 1,3 trilyon dolar, 2020 verilerine göre 4,2 trilyon dolar ve 2023 tahminine göre de 6,5 trilyon dolar bir ticaret hacmi dünya ticareti içerisinde oluşması beklenmekte. Böylesi büyük bir perakende ticaretin içerisinde bizim de ülke olarak güzel bir üretim gücümüzle birlikte neler yapabiliriz diye son dönemde herkes bir şekilde düşünüyor. Ancak bu anlamda e-ihracata nasıl başlamak lazım? İçindeki alt unsurlar nelerdir? Bunları bize de çok fazla danışan oluyor. Esasında bizim asıl çalışma faaliyetimiz e-ihracat veya e-ticaret olmamakla birlikte söz konusu ihracat olduğu için bize de konu ister istemez geliyor. Tam da bu noktada geleneksel ihracatla e-ihracatın farkları ve dinamiklerin içerisindeki çeşitlilikleri sizlere anlatmak istedik. Her şeyden önce e-ihracata başlamak, geleneksel ihracata başlamaya göre çok daha kolay olduğunu ifade etmekte fayda görüyorum. Ancak işin uzun vadesinde e-ihracatın ölçeklendirilmesi, belki daha sürdürülebilir kılınması için yani belki 50 tane alt unsur varsa, geleneksel ihracatta ise belki 10 tane unsur söz konusu. Hal böyle olunca başlamak kolay olsa da uzun vadede sürdürülebilir bir karlılığın yakalanması e-ihracatta normal ihracata göre, geleneksel ihracata göre yani toptan ihracata göre pek de kolay olmamakta. Öncelikle bunu vurgulamam gerekiyor. Şimdi bahsettiğimiz konu aslında e-ihracat ama burada bütün olay yine e-ticaretin ana unsuru. Dolayısıyla iyi bir e-ihracat, iyi bir e-ticaret altyapısından geçtiğini söylememiz lazım. Tam bu noktada e-ticaretin dinamiklerine değinmekte fayda görüyoruz. Terim olarak B2C'den başlamak gerekirse business to customer yani bir firmanın son tüketiciye online olarak bir şeyi satmasından bahsediyoruz. Bizler nasıl ki online alışverişte bir şey satın alırken kullandığımız usul neyse bu aslında B2C oluyor. Bir diğeri B2B kavramı yani business to business, firmadan firmaya satış. Aslında bu genellikle toptan oluyor. Bizim de geleneksel ihracatta yaptığımız aslında B2B ama oradaki online olarak olmamış oluyor. Tasnif olarak yine B2B'ye giriyor. Üçüncüsü de son dönemde trendlerden bir tanesi B2B2C. Yani biz online olarak toptan başka bir firmaya veriyoruz. O da online olarak o aldığı malı perakende olarak bir son tüketiciye satış yapıyor. Şimdi bunların hepsi birer aslında satış yöntemi. Bunu bildikten sonra yani biz aslında geleneksel ihracatta B2B satış yapıyoruz. E-ihracatta ise ağırlıklı olarak B2C yani perakende satış yapıyoruz. Bunu bildikten sonra şimdi ürün kısmı ile alakalı biraz konuşalım. Esasında bu konu kişiden kişiye çok değişen bir doğruluğa sahip. Çünkü herkesin çevresi, herkesin network'ü, herkesin üretim yakınlığı aynı olmuyor. Bu anlamda doğru ürün nedir diye bakıldığı zaman gerçekten çok muhtelif cevaplar çıkması mümkün. Ürüne karar verdiğimizi düşündüğümüz an itibariyle bu ürünün online olarak hangi kanallardan satış yapabileceğini bir incelememiz gerekiyor. Nasıl ki geleneksel satışta bir perakendeciye mal satmayı düşünebiliriz, bir toptancıya mal satmayı düşünebiliriz veya bir distribütör arayışına girebiliriz kendi ürünümüzle alakalı. Burada da benzer şekilde biz bu ürünü online olarak hangi satış kanalından satabiliriz diye baktığımız zaman özellikle de perakende satışta aslında karşımıza 3 tane satış kanalı çıkıyor. Bu satış kanallarının ilki sosyal medya. Yani hepimizin de her gün belki siparişler vermiş olduğu mesela bir Instagram. Buradan görmüş olduğumuz bir ürünü hemen çok hızlı ve seri bir şekilde sipariş edebiliyoruz. Aynı bunun gibi kendi ürünümüzü satarken de sosyal medyanın gücünü kullanmak aslında en kolay başlangıç oluyor. Burada aslında trafikler çok güzel çekiliyor. Yani ciddi bir kitle var burada. Ancak buradan kurumsal bir satış yapmak ve güvenli bir satış yapmak tabii ki belli bir yere kadar mümkün. Sosyal medyada belli bir bilinirliği elde ettikten sonra aslında ikinci satış kanalı olan
pazar yerlerine geçmekte fayda var. Pazar yeri kavramı belki çok geleneksel bir kelime gibi geliyor olabilir ama bu çok aslında teknik bir terim. Aslında online bir AVM gibi düşünmek lazım. Bizler normalde bir AVM'ye gittiğimizde nasıl ki orası kocaman bir mağaza, onun altında da küçük küçük farklı markaların mağazaları var. Aynı bunun gibi bir online AVM'nin içerisinde bulunan mağazaların olduğunu düşünelim. Biz de bu online AVM'nin içerisine girip bir mağaza açabiliriz. Bu mantıkta pazar yerlerinin içerisinde kendi ürünümüzü sunacak şekilde bir satış kanalı tercih edebiliriz. Tabii burada hem yurt içi hem yurt dışını elemekte fayda var. Yurt içi pazar yerleri mesela Trendyol gibi, Hepsi Burada gibi, N11 gibi pazar yerlerinin artısı, avantajı, bizim ürünümüze göre dezavantajı nedir? Bunları doğru çalışmak lazım. Mesela biz üretici değilsek eğer, aracı bir ticaretimiz söz konusuysa, mesela komisyon oranı yüksek olan bir pazar yerinde çalışmak bizim için kolay olmayabilir. Çünkü karlar çok düşük olacaktır. Ancak böyle olsa bile yine de pazar yerlerinde bulunmakta fayda var. Çünkü burası aynı zamanda bir reklam altyapısı. Mesela kocaman firmalar bile, LC2 olsun, Defacto olsun, bu tür firmalar bile kendi satışları olsa dahi mutlaka pazar yerlerinde de var oluyorlar. Çünkü müşteri neredeyse firmada orada olması gerekiyor rekabet açısından. Aslında orada karınız çok düşük olsa bile o mecrada da bulunmak güvenilirlik açısından gerçekten önemli. Bu aynı zamanda sizin pazarlamanız anlamına da geliyor. Her pazar yerinin farklı sektörel olarak ayrımları olabiliyor. Mesela yurt dışı menşeden örnek verecek olursak, işte Amazon mesela hemen hemen her ürünün satış yapılabildiği bir platformken Etsy gibi bir pazar yeri mesela ağırlıklı el işi, orijinal kişiselleştirilmiş hediyelik eşya üzerine çalışan bir altyapı aslında. Bunun gibi ürünümüze özel, ürünümüzün iyi gidebileceğini düşündüğümüz pazar yerlerini tercih etmek gerçekten önemli. Pazar yeriyle beraber ikinci satış kanalımızı da incelemiş olduk. Üçüncü satış kanalı olarak da kendi web sitemizi söyleyebiliriz. Öncelikle sosyal medyayla başlamıştık. Ardından pazar yerinde ürünlerimizi mağaza açmak suretiyle tanıttık. Ardından kendi sitemizi kurmakla işe devam edebiliriz. Ancak bu esasında e-ticaretinde, e-ihracatında en zor kısmı diyebilirim. Çünkü müşterilerin satın alma yaparken esasında baktığı ilk unsur güven unsuru. Bu anlamda pazar yerlerinin müşteriye sunmuş olduğu bir sigorta söz konusu. Mesela bir ürünü alacağımızda bir firmanın kendi sitesinden değil de daha çok mesela bir pazar yeri üzerinden, mesela Trendyol üzerinden almayı daha çok yeğleyebiliyoruz. Neden? Çünkü eğer ürün yanlış gelirse ona bir yaptırım söz konusu olabiliyor. Ama buna başka bir pencereden bakacak olursak da kendi sitesinden aldığımız zaman belki daha uygun fiyata veya belki yanında başka bir hediyeyle alma durumu da olabilir. Bu anlamda bizler ürünümüzü satacağımız zaman kendi sitemizden satış yapmayı aslında en son tercih olarak ortaya koymalıyız. Yine sitemiz olmalı ama ağırlıklı yatırımı açıkçası biz pazar yeri üzerinden kurgulamamız daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Peki satış kanallarını konuştuk. Yani sosyal medya, pazar yeri ve kendi sitemizi konuştuktan sonra ürünün satış kısmını aslında bitirmiş oluyoruz. Peki aldığımız siparişi hangi yöntemle göndereceğiz? Ödemeyi nasıl alacağız? Lojistik tercihlerimiz nasıl olacak? Markamızın çalınma ihtimali veya devletle alakalı ilişkilerimiz nasıl olacak? Bu kısmı birazcık inceleyelim. Aldığımız siparişi gönderme yöntemi olarak yurt içinde nasıl ki bir malı lojistik firmasıyla gönderebiliyoruz yurt içinde. Yurt dışında da devletimizin bu anlamda geliştirmiş olduğu bir gönderme yöntemi var. Bu aslında terim e-ihracatta da çok karıştırılıyor ama terimin aslı mikro ihracat. Mikro ihracat aslında bir gönderme şeklidir. E-ihracat bunun tamamının ismidir. Devletimizin aslında burada bir gönderme şekli olarak üretmiş olduğu güzel bir çözüm söz konusu. Bu da mikro ihracat. Yani aldığımız siparişi gönderirken bizim normal yurt içiymiş gibi bir gönderiyi yurt dışına gönderebilmemiz açısından bir evrak ve gümrük kolaylığı aslında devletimiz sağlamakta. Bu anlamda yurt dışına göndereceğimiz gönderi eğer 300 kilogramın altında ve 15.000 euro bedelinin altındaysa KDV hariç, bunu devletimizin lojistik firmalarıyla yapmış olduğu anlaşma gereği biz buradan lojistik firmasına veriyoruz. Hiçbir ihracat işlemine karışmadan lojistik firması buradan Avustralya'ya kadar veya Amerika'ya kadar nereye göndereceksek oraya kadar götürebiliyor. Bu eskiden sadece hava yolunu kapsıyordu. Şu anda karayolu üzerinden de bu gönderimleri yapmak mümkün. Bu gerçekten ihracata başlamak isteyen
küçük işletmeler açısından çok güzel bir kolaylık oldu. Çünkü şahıs firmasıyla bile çıkış yapılabiliyor. İhracatçı birliği kaydı gerekmiyor. Gümrükçüyle bir vekalet verilmesi söz konusu değil. Yani ciddi bir evrak yükü aslında burada çıkartılmış oldu. Biz sadece bir fatura kesiyoruz. Bu faturayla örneğin DHL'e, TNT'ye, UPS'e veriyoruz kargoyu. O karşı tarafa ulaştırıyor. Tabii ki burada karşı ülkenin mevzuatı da önemli. Mesela Amerika'ya bir mal göndereceğiz. $800 kadar gönderdiğimiz bir ürün mikro ihracat kapsamında gidebiliyor. Veya Avrupa için mesela 22 euronun altında vergisiz bir şekilde malı gönderebiliyoruz. Bu anlamda gönderim şekilleri içerisinde mikro ihracatı da unutmamak lazım. Burada tabii şu var, yani mikro diyoruz ama hani küçük ihracat ama aslında makro ihracatın da yolu mikro ihracattan geçiyor diyebilirim. Çünkü bu bir ihracat denemesidir. Trendleri yakalama meselesidir. Tüketici davranışlarını tespit etme meselesidir. Küçük bir ihracatla başlayıp karşı pazarın, hedef pazarın alışkanlığını, tüketimini gördükten sonra bunun ileride B2B'ye dönmesi de gerçekten içten bile değildir. Bu anlamda mikro ihracat, makro ihracat için de güzel bir başlangıç olabilir diyebilirim. Yine diğer bir konu ödeme altyapıları. Ülkemizde bununla alakalı gerçekten çok güzel son dönemde çözümler üretildi. Hem yurt içinde hem yurt dışında bununla alakalı ödeme yöntemleri kendimiz web sitemize koyabiliriz. Ancak bununla alakalı satış kanalında da tavsiye ettiğimiz gibi esasında pazar yerlerine öncelik vermenizi tavsiye ederim. Çünkü ödeme yöntemi olarak müşteriler burada daha çok güveniyorlar. Belki hani PayPal gibi uygulamalar şu anda Türkiye'de olmasa da yurt dışında bir PayPal hesabı açılarak bu sorun çözülebilir. Bu ve benzeri konular açıkçası çok detaylı. Bizler ağırlıklı geleneksel ihracatla ilgili çalıştığımız için daha önce de vurguladığım gibi bu konularla alakalı çok detaya girmeyeceğiz. İkinci bir videoda bu işin operasyonel süreçleriyle alakalı detay giriyor olacağız ama bu videoda dediğim gibi ödeme yöntemleriyle alakalı da bu kadar detay vermemiz yeterli olacaktır. Diğer bir konu, ürünümüz eğer kolay kopyalanabilir bir ürünse hedef pazarımız neresiyse orada bu ürünle alakalı marka tescilinde yapılması gerçekten önem arz ediyor. Devletimizin bu anlamda gerçekten güzel destekleri var. Yani bir influencer'a, bir YouTuber'a vereceğimiz parayı bile destekleyen e-ihracat destekleri söz konusu gerçekten. Bu anlamda e-ihracat teşvikleriyle alakalı da ikinci videomuzda kısa bir bölüm ayırıyor olacağız. Son olarak da ekibin önemine vurgu yapmak istiyorum. Yani yetişmiş bir e-ihracat ekibi, yetişmiş bir e-ticaret müdürü gerçekten şu anda çok zor bulunuyor. Bu anlamda sizler firmanıza dışarıdan eğitim ve danışmanlık aldırabilirsiniz. Hali hazırda şu anda piyasada gerçekten bu anlamda eleman sıkıntısı çekildiği için elinizin altındaki personeller belli bir zorlanma, tıkanma yaşamaya başladığı zaman bu aşamadan itibaren belli destekler alınabilir. Burada tabii ki ekibin kalitesi çok önemli olduğu gibi sizin bakış açınız da, vizyonunuz da gerçekten çok önemli. Yani şöyle, markalaşmada şöyle bir deyim söylerler. Global düşün, lokal davran. Burada da mesela hedef pazarı belirledikten sonra bütün ekibimizde çalışmalarımızı yaparken o pazara özel lokal unsurlar, dinamikler neyse ona göre davranmak lazım. Yani belki yabancı dilimizin çok uymadığı bir coğrafya olsa bile oraya özel içeriklerin üretilmesi, oraya özel fotoğrafların çekilmesi, oraya özel geleneklere saygılı olarak belli tanıtım çalışmalarının yapılması gerçekten çok önemli. Ve tabii ki son olarak her ticarette olduğu gibi rekabetin doğru bir şekilde yönetilmesi için rekabet analizi çok önemli. Burada hangi pazar yerinde veya hangi coğrafyada hangi fiyatla gidileceği veya hangi rekabet unsuruyla öne çıkılacağının baştan oturtulması çok önemli. Bu video genel olarak e-ihracat tanımı ve tavsiyeler içerikliydi. Detayıyla alakalı da ikinci bir video çekiyor olacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.